Ben 1957 Malatya doğumluyum. İki çocuğum var. Evliyim. Yani bu işe 1982 yılları tahmin ediyorum. Mehmet Kılıç'la Kemal Eroğlu'nun dükkanı vardı, atölyesi. Orada çırak olarak başladım. 1,5 sene çalıştım. Daha sonra ayrıldım. Ondan sonra Almanya'ya gittim. Almanya'da bir gitar yapımcısı Fritz Ober. Münih'te onunla tanıştım. Onun sayesinde biraz teknik olarak bu işi öğrendim. Gitar yapmasını da ondan öğrendim. Şimdi kendisi vefat etti. Allah rahmet eylesin. Ya tanışma bağlamayla böyle oldu. İlk başta çalıyordum tabii. Tesadüf. İşte yapımcılarla işi dışta olduğumuz için gidip geliyorduk. Gidip gelirken bir de yapıma yönlendik. Öyle bir başladım. Tesadüf oldu yani. Almanya şöyle, ben daha önceden bağlamayı böyle hani etnik saz olarak sırf böyle hani tel takıp bütün her yörede her aşığı kelam çaldığı enstrüman olarak görüyordum. Fakat Almanya'ya gittikten sonra enstrümana, müzik aletine bakışım değişti. Yani gitarın böyle tarihçesini okudum. Kemanın tarihçesini okudum. Baktım onlarda bayağı bir e, farklı bir gelişim var. Yani böyle okul oluşumu olmuş. Bizde olmamış ama onlarda mesela 1700'lerde, 1600'lerde okullar olmuş. Yani bu işlerle ilgili okul açılmış. Düşünsene. Biz daha şimdi hala okullarımız yeni yeni açılıyor. Onlar 200-300 sene önce bu işi yani bir çizelge ya da bir not üzerine devam etmişler. İşte dededen toruna veya oğula veya ustadan çırağa okullarda devam etmiş. Ondan sonra bağlamaya belki ne katabilirim diye onun üzerine biraz kafa yordum. İşte sesin nasıl düzeleceğini falan onlarla ilgili bir çalışma yaptım. Kendi kendime bir şeyler üretmeye çalıştım bugüne kadar. Hala da öğreniyorum. Daha önce benim yaptığım müşteriler Almanya'dan işte oradaki okulda okuyanlar da vardı teknik liselerde, teknik üniversitelerde. Onlar bu benim yaptığım yeni çalışmayla ilgili bir tez çalışması yapalım dediler. Ben de kabul ettim. Berlin'den tahmin edersen bir arkadaş benimle bir çalışma yaptı. Yani geleneksel bağlamayla benim yaptığım bu yeni balkonlu bağlamanın farkını ve gelişmesini inceledi. Sundu okula. Kabul ettiler ve onun hakkında da bir Bachelorarbeit çalışıldı. Daha sonra yine tekrar benim yaptığım bağlamalarla ilgili iki çalışma daha yapıldı. O da İstanbul'da. Birisi ismini hatırlayamayacağım bir arkadaş bu benim yaptığım bağlamanın stüdyodaki katkılarını üzerine bir test çalışması yaptı. Daha sonra da ayrıca geleneksel bağlamayla balkonsuz karbonlu yani yalnızca karbon katarak kompozit bağlamanın bir çalışmasını bir arkadaş yaptı. Nurşah diye bir bayan arkadaş. Yani 3 tane bir test çalışması var benim yaptığım bağlamalarla ilgili. Şu anda elimizde bir veri var yani. Ya ilgilenmek isteyenler onları inceleyip ne kattı, ne götürdü, eksi artılarını falan inceleyebilirler. Şimdi balkona şöyle geldim. Daha önce tabii balkonsuz yapıyordum. Öğrendiğim atölyede de öyle öğrendim. İşte Mehmet Kılıç ve Kemal Eroğlu atölyesinde. Daha önce ustalar da öyle yaptığını biliyorum. Ya bu balkonsuz saza karşı olduğum için değil. Onun yanında ayrı bir yolda devam etsin diye düşündüm. Yani onu kapatarak değil, onu da devam ettim tabii yine. Hala da yapıyorum. Yani geleneksel de yapıyorum. Balkonu da yapıyorum, karbonu da yapıyorum. Yani bunun bir sınırı yok. Ama hiçbirinin birine bir zararı yok. Yani şimdi balkona şöyle geldim. Yaptığımız bağlamalarda böyle bir şey sorunu vardı. Akortladığın zaman bir balans sorunu vardı. Yani tellerde, geleneksel sazlarda. Şimdi alt telde çalarken, işte aşağı inerken bir volüm eksikliği veya da bir ses değişikliği oluşuyordu. Veya ses kendi kendine böyle bir sarhoş gibi dönme yaşıyordu falan. Böyle ne diyeyim sana hani belli bir frekansı verirsin. O direkt kalmaz. Böyle bazen geriye düşer, bazen tizleşir. Onu yapıyordu. Ben onların üzerine bir inceleme yaptım. Balkona öyle vardım. Dedim ki ben herhalde bu bazı sesleri kesmek lazım. Bunu kesersem işte şunu da o sesi oraya kaydırırsam diye başladım. Ve öyle faydasını da gördüm. Yani bir balans sağlamak için yaptım. Yani şöyle söyleyeyim. Balkonsuz saz
yani geleneksel hiçbir balkon koymadan buna biz seçimli rezonatör diyoruz. Yani mesela belli bir frekanslara hükmediyor daha çok. Yani hiçbir şey olmadığı için şöyle yaylandığını düşün. Verdiğin belli frekanslara daha çok duyarlı oluyor ve bazılarına duyarsız oluyor. Fakat sen bunun altına kestiğin zaman bazı sesleri dağıtmış oluyorsun. Mesela ne oluyor? Sesin bazı yerlerinde volümünü kısıyor ve dengelemiş oluyor. Diğerlerine kaydırıyor. Yani bütün sesleri eşit, amacımız onun için, yani balkonu onun için geçtim. Balkonun bir avantajı da o. Şimdi balkonsuz sazlarda her ağaçtan dolayı veya incelik kalınlıktan dolayı aynı sazı yapamıyorsun. Böyle bir dezavantajı var ama balkonu yaptığın zaman %100 olmasa da %80, %70 standart yakalamak şansın var. Yani bir standart tutturmak için boy da tabii önemli. Aynı boyda düşünmek lazım. Yani aynı boy, işte aynı kalınlık, aynı tekne, aynı derinlik, aynı genişlik, bunlara çok dikkat etmek lazım. Yani balkonun öyle bir faydası var. Ve şöyle bir avantajı var. Balkonsuz, yani geleneksel sazda alternatifin çok yok. Yani şöyle bir yaptığın bir sazda mesela diyelim ki çok bir varyasyon yapamıyorsun. 3 aşağı 5 aynı yerde böyle bir daha güzel, daha kötü yapabilirsin. Ama balkonlu yaptığın zaman sınırsız. Yani bunu ister baslaştırırsın, ister tizleştirirsin, ne bileyim istediğin yöne doğru kaydırabilirsin. Veya çalan kişinin istediği özellikleri daha iyi sağlayabilirsin. Yani böyle daha çok çalana yönelik de bir nokta atış da yapabilirsin yani. Tabii gitarda daha eskiye gidersen gitarda da balkon yok. Yani hiçbir müzik aletinde balkon yok. Tabii bu gitar daha sonra bu Endülüsler zamanında Afrika'dan, yani Asya, Afrika üzerinden Avrupa'ya geçince tabii Avrupalılar bu işe biraz daha bilimselleştirince balkonlaştırdılar. Önceden daha az balkon vardı. Daha sonra daha değişik yaptı. Teller azdı. Telleri çoğalttılar. Yani mesela 5 telde, 6 tele çıkardılar. 1780'lerde falan bu standarda oturttular. Ben 1990 yılından beri Kartal merkezdeyim, şu anda bulunduğumuz yerdeyim. Bir dönem Bostancı'ya 2007 galiba 2 sene bir burayı kapattım. Bir Bostancı'ya gittim. 2 sene orada bir değişik bir atölyede kaldım. Ondan sonra geri yine buraya döndüm. Yani 90'dan beri buradayım. Benim biraz da yelpazem geniş, mesela şöyle söyleyeyim. Yalnızca bağlama yapmadığım için yani gitar da yapıyorum. Flamenco gitar yapıyorum. Bir de bu Ahmet Aslan'ın çaldığı gitarları yapıyorum. Yani böyle daha değişik çalanlara yönelik, mesela Kemal Dinç'in çaldığı bu çapraz üzerine dedikleri o bağlama üzerine de yoğunlaştık. Hani varyasyon çok olduğu için biraz bende yoğunluk fazla oluyor. Yani biri olmazsa biri oluyor. Sipariş üzerine yapmak zorunda kalıyorum. Ayda işte 3-4 ortalama yapıyorum. Bunu bir saat olarak hesaplamadık ama şöyle söyleyelim. Tek bir bağlama üzerine çalışırsan, yani tahminen söylüyorum bak, cila ile beraber 3 günde bitirirsin bir bağlamayı. Yani o kadar da çok hani tabii ki sanat, yani küçümsememek lazım ama abartmamak da lazım. Yani bu diğer müzik mesela bir gitara göre daha kolay. Yani mesela bir gitar bir tane yapana kadar 5 tane bağlama yaparsın. Yani bunlar da bir hesaplamak lazım. Yani bizde çünkü şey olmadığı için, bir standart olmadığı için şöyle bir dezavantajı var. Her yaptığın saz kötü de olsa iyi gibi oluyor. Niye iyi gibi oluyor? Çünkü bir şey yok. Yani bir kıyaslayabileceğin herhangi bir dünya standardı yok. Kişi beğendiği sürece senin bağlaman kötü de olsa iyi oluyor. Veya ağaca bağlıyorlar mesela. İşte dut, oyma deyince millet onun iyi olacağını zannediyor. Bunlar bence hep şeyler yani. Biraz şeyden kaçmak gibi geliyor bana. Bilimsellikten kaçmak gibi geliyor. Yani işi basite indirgemek bence. Daha çok bence şey yapmak lazım, ar-ge yapmak lazım. Ve bu işi yapacak olanlar da bizim konservatuvarlar. Ama maalesef şimdiye kadar görmedik. Mesela Avrupa'da ben şöyle gördüm. Benim usta mesela senenin belli günlerinde bazı orada yapım okulları var, biliyorsun. Yani fakat bizim buradaki gibi değil. Yapım okulları bir alet üzerine yoğunlaşmış. Mesela genel yapmıyorlar da gitar yapım okulu mesela. Orada yalnızca gitar yapılıyor. Hiç başka bir şeyle uğraşılmıyor. Veya bir keman okulu var. Veya bir nefesli işte ağaç. Hepsi ayrı ayrı yoğunlaştığı için
daha çok uzmanlaşmışlar. Yani tek şey üzerine yoğunlaşmışlar. Ve şöyle geliştirmişler bu işi. Yapan meşhur ustalar, böyle tanınmış ustaları her ay şeye çağırıyorlar. Mesela her ay bir usta o okula gidiyor, o öğrencilere kendi yaptığı şeyleri gösteriyor, öğretiyor. Öbür ay başka bir usta geliyor. O da kendi geliştirdiği şeyleri öğretiyor. Derken böyle bir gelişme oluyor yani. Ama bizde maalesef bu yok. Bunu yapmıyorlar. Bunu yapmadıkları gibi mesela orada şöyle bir çalışmalar yapıyorlar. Diyelim ki işte ağaç üzerinde frekans çalışması, hangi ağacın elastik modülü, fiziksel özellikler, onların çalışması yapılıyor. Veya müzik aletleri bittikten sonra bir teste tabi tutuyorlar, sesleri ölçüyorlar falan. Maalesef bizde bu sorun var. Bunu her zaman ben söylüyorum. Yani biz gidip de bazı günlerde tıkandığımız yerlerde konservatuvardan bilgi almamız lazım mesela, ama alamıyoruz. Ama Avrupa'da öyle değil, gidip alıyor adam. Yani ben burayı yapamadım diyor, nasıl yapmam lazım? Gidip orada öğreniyor. Ama bizim burada şöyle bir sorun var. Ben öyle görüyorum. Bana gelen stajyerlerden de görüyorum ben bunu. Arkadaş okula yazılıyor. Her sene buna bir alet yaptırıyorlar. Onu da çoğunu zaten dışarıda gidip başka atölyelerde kestiriyor çocuk. Gidiyor, toparlıyor ve not alıyor. Yani sen hangi aleti seviyorsun? Hangisini yapmak istiyorsun? Bunu geliştirmek istiyor musun? Böyle bir sorgu yok. Yeter ki sen git. Bu sene bir tane işte saz yap. Seneye bir gitar yap. Ondan geç. Okulu bitir. Ondan sonra hiçbirinde tam bir öğrenemiyor. Yarım yarım öyle kalıyor. Ama Avrupa'da öyle değil. Bir tane alet yapacaksın. 5 senede bak düşün. 5 senede bir tane alet yapacaksın ve tam yapacaksın. Her şeyini öğreneceksin. Orada mesela sempozyumda konuşuyoruz. Dinleyicilerden işte ağaç dikelim diyorlar. Dut ağacı dikelim diyorlar. Yani bak düşünsene, bir olayı bu kadar basite indiriyorlar. Sanki dut ağacı dikince saz yapılacak. Demiyorlar ki ya bizim bünyemizde teknik bölümleri var. Değil mi? Ses fiziği bölümleri var. Oradan bir arkadaşımızı getirelim buraya. Bu iş üzerine nasıl geliştiririz? Bu işi nasıl standartlaştırırız? Hiç bunları konuşan yok. Hep işi basit almak. Gittin, ha bu saz dut, tamam, al götür. Halbuki bana göre oyma sazın hiçbir sesi getirdiği hiçbir özellik yok. Yani bunu kanıtlayan varsa önüme getirsin, herhangi bir çalışması varsa ben de inanayım. Şimdi müzik aletinin şöyle bir dezavantajı var. Yaparken eğer ortam kuru değilse, şimdi ağaç bizim şu parmağımız gibidir. Kuru değilse mesela ağaç yaştır. Yaş olduğu için böyle ağaç açılır. Bak şu parmağım açıldığını düşün. Bu ağaç düşün bunu. Şunları damarları düşün. Sen bunu yaş ortamda yaparsan, bunun şuradaki genişlik hacmi bu kadar. Bu kuru ortama gittiği zaman bak ne olur biliyor musun? Böyle ağaç kurudukça kendini küçültmeye çalışır. Küçültükçe de buradan çatlamalar oluşur. Veya başka bir deformasyon oluşur. İşte bunları önlemek için tabii ilk başta ağacın kendi kuru olması lazım. Bir de yaptığın ortamın çok kuru da olmaması lazım. Yani şimdi aşırı kuru olursa bu sefer de iklim, böyle sıcak iklim gittiği zaman bu sefer de şişme yapar. Yani ortalama 50-60 nem oranı idealdir bizim için. Genellikle zaten bütün dünyadaki genelde müzik aletlerinde hep aynı ağaçlar kullanılır. Yani işte kapakta ladin, işte bizim yerli Artvin ladinimiz veya yurt dışından gelen işte Alman ladini, Alplerde yetişen, İsviçre Alplerde yetişenler var, Avusturya ladini var. Daha sonra Amerika'da işte bildiğimiz Engelmann ladini var, Sitka ladini var, Romanya ladini var, Rus ladini. Yani belli bir kuzeyde yetişen bir ağaç. Genellikle ses tahtasını ladinden seçiyoruz. Veya köknar veya Kanada sediri. Hepsinden yapılabilir, sorun yok. Teknede de zaten sınır yok. Her ağaç kullanabilirsin. Yalnızca sapta tabii tercih ettiğim ağaçlar var. İlk mesela birinci sırada Honduras mamonu tercih ediyorum. Onu bulamazsam Sipo kullanıyorum. Olmazsa ondan sonraki işte sıralamaya göre işte Akaju veya Svitenya ailesindeki ağaçları kullanıyorum saplar için. Ama tekne için yani tabii ki ideali sert ağaçlar, ama bulamadığın zaman da ortalama, biz genellikle mamon kullanıyoruz. Daha çok böyle ortada bir ağaç olduğu için her şeye uygun oluyor. Uygun bir tekne için bir ağaç olduğu için, bir de bulunması kolay.
Çeşidi çok. Biraz da tabii fiyat da uygun diğer ağaçlara göre. O yüzden teknede mahoni tercih ediyoruz. Yaprak olduğu için tabii. Tabii oyma yapanlar da var. O ayrı bir konu. Onu biraz önce zaten değindim. Şimdi dikkat etmen gereken şu. Yaptığın sazın hangi akorda göre aldıysa aynı telleri kullanmak zorunda bir. Bir de belli bir periyotlarla yapan ustaya veya başka bir ustaya götürüp bir bakım yapmaları gerekiyor. Çünkü bunun işte sazın yapıldığı yer ve gittiği yere göre bir hafif deformasyonlar oluşabilir. Yani çok aşırı olmamak şartıyla. Bunların giderilmesi gerekiyor. Perdelerin değişmesi gerekiyor. Tellerin değişmesi gerekiyor. Şimdi çalanlarda şöyle bir rahatlık var bizim bu bağlama çalanlarda. Mesela gitarcılarda bu yok. Bağlamayı alıyor. Telini de diyor hep sen tak. Akordunu da sen yap. Ben yalnızca götüreyim çalayım. Hiçbir şeyine bakmayayım. Yine getireyim telini yine sen tak. Ben yalnızca çalayım. İşte öyle olunca olmuyor. Ne oluyor bu sefer? Evde kendi hiçbir şey yapmıyor. Ne telini değiştiriyor. Ne bakımını yapıyor. O zaman ne oluyor? Saz teller paslanıyor. Bu sefer sazın sesi çıkmıyor. Ve akordunu az çekiyor. Sap geri gidiyor. Bu sefer cızırtı yapıyor. Veya çok çekiyor, sertleşiyor. Yani bir standart olması lazım. Bu aldığın sazın yapan ustan da sana tabii söylemesi lazım. Bunu bu akortta çal ve bu telleri kullan diye. Onun dışına çıkarsa biraz sazda tabii ufak tefek kasılmalar olabilir. İşte veya gerileşme olabilir. Bunlara dikkat etmek lazım. Tabii ortama da dikkat etmek lazım. Devamlı kılıfını da saklamak lazım. Asmamak lazım. Çünkü genellikle bu asılan sazlar çok düştüğü için kırılma çok oluyor orada. Gitar tamamen Ahmet'in isteğiyle oldu. Biz zaten Ahmet'e gitar yapıyordum ben daha önce. Flamenco gitar çalıyordu. Daha sonra o önceden bağlama çalıyordu tabii. Bağlamada da kendi gitar çaldığı için bağlama üzerinde çelik telle çalıyordu. Daha sonra kendisi bana böyle bir şey yapabilir miyiz dedi. Ben de bir deneyelim dedim. Ne yaptık işte yine naylon tel, flamenco tekniğiyle bir bağlama yaptık işte. Yavaş yavaş hala da geliştiriyoruz yani daha tam şeyine de ulaşmış değiliz böyle istediğimiz bir. Ama şu anda yine fena değil yani gidiyor. Ahmet'in isteğiyle yaptım ben onu. Yok istediğim nokta ulaşmak diye bir şey yok. Yani bizim bu işte nokta diye bir şey yok. Devamlı her yaptığın sazdan sonra ya böyle bir şey oluşur. Ya keşke biraz daha iyi olsaydı diye bir beklenti oluşur. Onun için bir sonrakinde biraz daha başka bir şeyler denemek istersin. Yani deneme bitmez bizde bence. Ben şöyle söyleyeyim. İlk başta yaptığım balkonlu sazların ben en az söyleyeyim 100 tane kapak belki toplam sökmüşümdür yani. Hep boşa gitmiştir. 100 tane. Ya bunu öyle bir zor bir şey ki şimdi yapılmamış bir şey yapıyorsun. Fakat bilmiyorsun ne kadar iyi yapacaksın, balkonları ne kadar kalın yapacaksın, bombeyi ne kadar vereceksin. Yani bu tamamen çalan kişiye de biraz bağlı. Onun için işte yapıyorsun. Yani biraz cesaret etmek lazım. Hani ya ben bu sazı yaparsam kötü olursa para alamam, boşa gider diye düşünmemek lazım. Yani biraz da cesaret etmek lazım. Yoksa denemeden bir şey bulamazsın. Elimizde önceden yapılmış olsaydı, bir veri olsaydı mesela bizim yaptığımız çalışmalar gibi, o zaman hiç denemeye gerek yoktu. Yapardım bir tane, verirdin arkadaş çalardı ama öyle bir şansımız yok bizim yani. Yani bizden önce bir çalışma yok. Bir doküman yok. Maalesef bizim Türk genellikle bütün yani bizim ustalarla ilgili söylemiyorum. Bizim Türk toplumunda genellikle bir şey alışkanlığı yok. Not tutma alışkanlığı yok. Yani yaptığım bir sazı nasıl yaptım? Hangi kalınlıkta yaptım? Ya bir dahaki sazda onunla nasıl kıyaslarım diye bir düşünme olmadığı için şimdi yapıyorsun çok güzel oluyor mesela. Bazı ustalar gerçekten güzel sazlar da yapıyorlar. Saygı duyuyorum. Fakat aynı sazı bir daha yapamıyor. Niye yapamıyor? İşte not tutmadığı için yapamıyor. Yani ne yaptığını bilmiyor çünkü. Tesadüf de olmuş oluyor bazen. Ama ben ona biraz işte değişik bakış açısı getirdiğim için hep not tutarak, kalınlık ölçerek, sesini ölçerek öyle yavaş yavaş denemeler yaptım. Yani deneme yaparken de ezbere yapmamak lazım. İşte not tutarak yapmak lazım. Ya bunu bence alışkanlık edinmek lazım. Ya kendisi için aslında yani sen şimdi elinde bir şey olmazsa ben neyi anlatırım ben şimdi? Ben desem ki sana ya Kenan ben bunu şöyle yapıyorum, böyle yapıyorum. Sen
Ne diyeceksin ki bana? Unutur gider ama ben ne dedim sana biraz önce? 3 tane çalışma yaptık. Elimizde 3 tane hem de biliyorsun profesörler 4 tane profesör onu inceliyor, karar veriyor falan. Böyle bir çalışma olduğu zaman sen bu sefer onun üzerinden daha rahat tartışabiliyorsun veya birisi sana bir şey sorabiliyor. Değil mi? Yani diyor ki bunu niye böyle yaptın da şu kalınlık yapmadın da şöyle yaptın diyebilir. Ama sen dersen ki ya ben o sazı çok güzel yaptım ama nasıl yaptım bilmiyorum. Neyin tartışacağız? Yani o biraz şeyde kalıyor. Eskisi gibi değil yani ulaşım her şeye rahat ulaşabiliyorsun. İnternet olayı biraz gelişti biliyorsun. İnternete girdiğin zaman her ağaca ulaşabiliyorsun. 2 gün sonra da postayla geliyor. Tabii, ama tabii ulaşabiliyorsun da tabii senin kendini daha önceden alıp kurutmuş olman lazım. O önemli. Yani eğer şu anda saz yapabiliyorsam ben ilk başladığım zamanki aldığım ağaçları kurutarak yapmış oluyorum. Eğer o zaman almasaydım şimdi yapamazdım mesela. Yani şimdi aldığım bir ağacı hemen yapamazsın. Ağaçların yapısına, cinsine göre kuruma süreleri var. Yani bazı ağaçlar çok geç kurur, bazı ağaçlar erken kurur. Mesela Kanada sediri çok çabuk kurur. 2 senede kurur ama bir ladin 5 seneden önce kurmaz. Yani bunları bilmek lazım. Bir abonoz 10 seneden önce kurmaz. Ya işte bunlara göre yani bir şey yapman lazım, stoklaman lazım. Şu anda yalnız şöyle bir olay var. Önceden yoktu bu tabii. Avrupa'da vardı da bizde yoktu. Thermowood diye bir olay var. Yani ağaçları böyle bir kurutma, yeni teknik bir çalışma var. Her ağacı değil ama bazı ağaçları kurutabiliyorsun. Çok yapanların onları tercih etmelerini isterim yani. Çünkü bekleyemezsin ağacı. Çok da yapıyorsun, yetiştiremezsin, ne yapacaksın? O zaman götürüp ağaçları kurutacaksın. Öyle yap. En azından daha rahat edersin. Dünyada herkes boş durmuyor, çalışıyorlar. Yani her gün yeni bir şeyler geliştiriyorlar. O yüzden alternatifler var. Eğer elinde stok kurutmuş ağacın yoksa mesela en azından onu yaparsın. Hani ağacı değişik bir kurutma yöntemlerine gidebilirsin. Ama tabii tercihimiz yani birinci tercihimiz beklemiş ve kurumuş bir ağaç. Birisi belki yalnızca curayı iyi yapabilir, birisi şelpeyi yapabilir, birisi kopuzu yapabilir, birisi uzun sapıyı yapabilir. Yani eğer uzmanlık ama o da olmuyor mesela. Şimdi her sazı mecbur hepsini yapmak zorundasın. İşte hepsini yaptığın zaman da böyle bir sorun oluşuyor. Yani uzmanlık yapamıyorsun. Niye uzmanlık yapamıyorsun? Onu da söyleyeyim. Şimdi boy standart değil, malzeme standart olmadığı için devamlı yaptığın iş boşa gidiyor. Yani ama standart olursa ona göre bir uzmanlaşabilirsin. Hani bir standartlaştırabilirsen o zaman hiç sorun olmaz. Ama bizim bağlamada öyle bir şansımız yok. Niye yok? Uzun sapı var, boy saplar, sazlar var. Hepsi ayrı bir çalışma gerektiriyor. Yani ayrı bir ar-ge gerektiriyor. Yani aynı mesela taktığın kapa uzun sapa değil de kısa sapa takarsan bu sefer olmuyor. Yani onu ayrı bir sefer bir çizelge tutman gerekiyor. O yüzden biraz zor uzmanlık olayı yani. Yani elimden geldiği kadar şu anda çok yoğunlaştığım işleri söyleyeyim. İşte Kemal Dinç'in çaldığı o ortadan hani delik açtığımız biraz bas karakterli sazları üzerine yoğunlaştım. Bir de şelpe üzerine biraz yoğunlaştım. Bunun ikisini gayet şu anda biraz daha öyle uzmanlaştım diyebilirim yani. Eğer uzmanlık sayılıyorsa da ben ona da tam karşıyım da. Bana göre tabii uzmanım tabii. Genelde düşünürsek nasıl onu bilemiyorum. Erol Hoca'nın bana katkısı çok oldu. Niye katkısı çok oldu? Şimdi o rahmetli Ramazan Güngör'le çok iyi bir arkadaştı. Ramazan amca kendi çaldığı için, kendi de yapıyordu ve kendine göre bir şey geliştirmişti. Böyle hani şu parmak curası. Onu bana getirmişti Erol. Ben onu inceledim. Ya oradan bir çıkış yolu buldum aslında yani. Ondan sonra yapa işte Erol şöyle böyle derken bir tık onu bir geliştirdik ama tabii orada yeterli değil. Daha da geliştirebiliriz. Yani yapımcının burada çalanların daha doğrusu yapımcılara çok büyük katkısı oluyor eğer tabii beraber çalışma olursa. Yani Erol'un o konuda yani şelpe konusunda bana katkısı oldu. Yani nasıl çalınması gerektiği veya bastığın zaman nasıl olacak veya böyle hani şey yaparken sesin ne kadar onları iyi belirlemek lazım. İşte orada bir çalışmamız oldu yani sağ olsun. Ondan sonra da bayağı bir yaptık yani şelpe. Tabii bilmiyorum bu işin sonu yok sen de biliyorsun. Devamlı bir şeyler yapmak lazım. Şimdi şelpede daha kolay. Niye kolay onu da söyleyeyim.
tel çok olmadığı için yük de çok yok. O yüzden daha rahat yapabiliyorsun. Yani şimdi şerpenin öyle bir avantajı var. Kimisi 2 tel takıyor, kimisi 3 tel takıyor. Mesela. O zaten çok büyük bir yük getirmiyor. Sen onu yalnızca bir çalım rahatlığını falan sağlıyorsun ve yapıyorsun. Onda çok büyük sorun olmuyor ama iş normal bağlamaya gelince o iş değişiyor. Mesela yük çoğalıyor. Bu sefer sen aynı geleneksel yaptığın zaman onu taşımayınca yani telin gücü ağacın gücünden fazla olduğu zaman ne oluyor? Bu sefer onu yani birisi birinden güçlü olduğu zaman onu yeniyor. Anlıyor musun? Yani burada bir denge yakalamak lazım. Yani ağacın gücüyle o telin bastığı gücü bir dengelemek lazım. Yoksa o zaman ya deforme olur veya tel hiç basamaz. Basamazsa bu sefer yine rezonansa getiremez. Bunlara dikkat etmek lazım. Şimdi şerbede şöyle bir Erol'dan sonra şöyle bir şey yaptım. Şerbede şöyle bir ihtiyaç oluşuyor. Sesin çok uzaması gerekiyor. Çünkü bir sustain gerekiyor orada böyle bazı şeyler yaparken. Tek mesela bunsuz yalnızca burada çalarken falan. Balkonuma biraz onu sağladım. Fakat balkon da yetmedi. Bu sefer şey yaptım. İşte o dediğimiz Nomex 3 kat kapak yaptım. Onda da biraz daha %20 falan daha uzattım sustain'i. Onun bir katkısı oldu. Yani biraz balkon, biraz karbon. Öyle bir katkı sağladım sesin uzaması için. Evet şöyle düşün. Normal sazda şöyle düşün. Elimin kalınlığını düşün. Normal sazda bunu takıyorsun. Saza diyelim değil mi? Şöyle taktın. Karbonlu yaptığın zaman bunu 3'e bölüyorsun. Bak şunu 3'e böl böyle yaprak yaprak yani. Öyle düşün. Ortadaki yaprağı at. Kaldı ne kaldı? 2 yaprak değil mi? Arasına da o attığını yapan yerine karbonu koyuyorsun. Yapıştırıyorsun. O şekilde altına da balkon yapıyorsun. Yani öyle bir sustain sağlıyorsun. Tabii ek de yapabilirsin. Yani şimdi şöyle bir şey. Ek yaparsan şöyle bir avantajın olur. İki tarafa da eşit damar, aynı ağacı böyle ters yaparsan eşit dağıtmış olursun damarları. Ama şimdi ağaçlarda genellikle tek taktığın zaman damarın bir tarafı geniş bir tarafı dar oluyor mesela. Ama sen ne yapıyorsun? 2 darı bir yapıyorsun. 2 genişte bir yaptığın zaman standart oluyor. Yani ağacın o her bölgesi eşit yaylanıyor. Ama sen şimdi tek kapak taktığın zaman bir tarafı geniş bir tarafı dar olursa dar kısım daha sert olur, daha az yaylanır. Anladın mı? Anlatabildim mi? Yani şurada diyelim 4 tane damar var, burada 2 tane damar var. O güç ona göre değişir. Onun için yani avantaj 2 kapak takmak daha avantajlı bana göre. Ya şerbede çok etkilemez belki ama büyük sazda da etkiler. Ya onu çok bir şeyini yapmadık mesela herhangi bir çalışmamız elimizde yok. Hani onu bir şeye dökmek lazım. Hani onun bir katkısı var mı yok mu onu bilmiyoruz. Onu yalnızca ustalar kendi hani tecrübelerine dayanarak yapıyorlar. Kimisi üste getiriyor, kimisi alta getiriyor. Veya damar yan kullanıyorlar mesela alta getiriyorlar. Hani bizde genellikle böyle kapakları bükerler ya sazcılar. Öyle yapmaya çalışıyorlar. Yani herkes kendi tecrübesine göre bir şeyler yapıyor. Saygı duymak lazım. Ya sonuç önemli. Eğer nasıl yani ister geleneksel yapsın ister balkonu. Sonuç iyiyse sorun yok. Bir de tabi bozulmuyorsa mesela aldığın gibi mesela diyelim ki sazı aldın çok güzel ama gittin 6-7 ay sonra o şeyi korumuyor. Niye korumuyor? Çünkü o tel yavaş yavaş o ağacı şimdi ağaç ne oluyor? Her bastıkça tel orada kalıyor. Geri gitmiyor. Yani şöyle bir geri hareket yapması lazım. Ne oluyor? Kalıyor. Kaldıkça da sertleşiyor orada. Yani bunlara dikkat etmek lazım. Ya burgu yine biz geleneksel yapıyoruz genellikle. Burguda çok kesin bir şey söyleyemiyoruz. Çünkü tamamen çalanla biraz ilgili. Yani kullanım alışkanlığı ile ilgili. Kimisi Wittner'i tavsiye ediyor. Yani tercih ediyor. Kimisi etmiyor. Yani biz genellikle geleneksel yapıyoruz ağaç burgu ama isteyen onu ister değiştirir, ister değiştirmez. Kim neyden memnunsa onu takar. Yani onun yani bağlamaya çok bir getirisi ya da götürüsü yok. Ya ben şöyle bir umutluyum. Yeni yetişen gençlik biraz kafası açık ve ileriye görüyor ve çok değişik varyasyonlar, çok değişik müziklerde de kullanıyorlar. Bu da bağlamanın bence biraz etnik saz olup da biraz dünya müziğine açılması şansını getiriyor bence. Yani böyle bir şey görüyorum ben. Yavaş yavaş dünya müziğine açılıyor. Ve böyle olursa da gelişir.
Yani kendi bünyesinde kalmaz. Gitar da öyle olmuştur mesela. Filan, ama bütün dünya klasik müziğe girince yayıldı. İşte bizim de bağlama ne zaman böyle bir, ne bileyim, böyle standart olup da bir klasik müzik ya da herhangi bir şeyde bir konçerto, ne bileyim, bir şeyler olursa daha çok gelişir. Ben öyle görüyorum. Ya bu gelişmenin geleneksel müziğe de bir zararı da yok bence. Daha çok katkısı oluyor. Adam öyle tanıyınca bu sefer geleneğini de tanımak istiyor ve onu gidip bulmak istiyor. Ama onu görmezse onu gidip bulamaz. Yani aklına bile gelmez. Yani karşı çıkmamak lazım bence. Hani ya işte bizim saz böyle olmaması lazım. İşte yok, kimisi eleştiriyor. İşte gitar çalsaydın diyor. Ya iyi de yani gitar çalsaydın. Gitar da bir saz. Gitar da o başka bir ülkenin, sen nasıl sazı seviyorsan o da onun, bence bütün müzik aletleri bütün insanlarındır yani. Yani kendimize mal edemeyiz her şeyi. Tam biz yapıyoruz ama onu başka bir Avrupalı da kullanır kendine, değil mi? Bu dünya müziği olur. Ben böyle görüyorum. Ama umudum var. Yani ben şu anda bir son senelerde bayağı bir çok güzel şeyler yapan genç arkadaşlar var. Düşün yani, kemandan sonra en çok Almanya'da en çok satan müzik aletiydi o sene, değil mi? Evet. Seçilmişti. 2000 kaçtı bilmiyorum. Bir yabancı bir ülkede senin sazın en çok satan ikinci bir müzik aletiydi. İşte eskiden yalnızca Türkiye menşeliydi. Fakat şimdi artık Avrupa menşeli de olmuyor. Niye Avrupa menşeli oldu? Oradan yetişen çocuklar da çalıyorlar ve müzik okullarına girdi bağlama, biliyorsun. İşte Pop Akademi falan. Dünya müziği olarak kabul edildi. Bir de şöyle bir avantaj oldu. Orada da ustalar çoğaldı, yapmaya başladılar. Yani ne oldu? Yapımcılar çalanın ayağına da gitmiş oldu. Böyle bir avantaj oluştu bence. İyi bir şey. Ya ben Almanya'dayken hiçbir tane usta yoktu mesela. Ben hatırlıyorum, ben gitar yapmayı öğrenirken ben hatırlamıyorum. Belki de bir tane vardı, bilmiyorum, ama böyle evde yapıyorlardı, hani böyle atölye falan açan yoktu. Ama şimdi her şehirde var benim bildiğim, değil mi? Tahminimce. Ben elimden geldiği kadar herkese bildiğim, yani şimdi benim yaptığım veya bildiğim bir şey tam %100 doğru diye iddia etmiyorum, ama bunu doğru görenler gelip soruyorlar, ben de yardımcı oluyorum. Ya ama yine de ben şunu tavsiye ediyorum. Benim yaptığım da olsa kendileri, yani bunu başka bir şeyle kıyasla kendileri daha bir değişik bir şeyler yapmaları lazım. Yani birisi yapmış bu tamam diye kalmamak lazım. Ya benim yaptığım da olsa onu da bir eleştiri, kritik bakması lazım. Ya belki benim yaptığım da yanlış, bilemezsin yani, değil mi? Yani böyle bakmak lazım. Yoksa geliştiremezsin.